%0. 1453. Avrupa'nın doğu sınırında bir şehir, 1000 yıllık bir imparatorluğun başkenti, son nefesini almak üzere. Karşısında ise henüz 21 yaşında bir sultan. Elinde tarihin o güne dek görmediği bir silah. Aklında kimsenin denemeye cesaret edemediği bir plan. Toplar surları yarıyor. Donanma karadan tepeleri tırmanıyor. 1000 yıldır kimsenin yıkamadığı duvarlar gün gün ufalanıyor. İçeride ise farklı bir savaş var. Ayasofya'nın altın kubbesinin altında halk diz çökmüş. Korku duaya, dua kıyamete dönüşüyor. Gökyüzünde kanlı bir ay tutulması. Surların üzerinde dolaşan tuhaf bir ışık. Bizans için bunlar sıradan bir doğa olayı değil. Tanrı'nın şehri terk ettiğinin işareti. Şimdi sana göstereceğim şey, dünya tarihinin akışını değiştiren 54 gün. Topların dökülüşünü, gemilerin karadan yürütülüşünü, surlarda son nefesi ve bir şehrin bir gecede iki çağa birden ait olmasını. Yapay zeka ile geçmişe gidiyoruz. 1452. Kuşatmadan bir yıl önce, hazırsanız başlıyoruz. Genç padişah satranç oynar gibi düşünür. İlk hamlesini Boğaz'ın en dar noktasına yapacak. Anadolu Hisarı'nın tam karşısına bir kale dikecek. Adı Boğazkesen. 4 ay, 4,5 ay, 3 büyük kule, 13 küçük kule. 1000 yıllık taşlar Boğaz'ın yamacına çakılıyor, işçi de asker. Karşıdaki Anadolu Hisarı ile birlikte Boğaz artık tek bir avuç. Karadeniz'den gelen her gemi izin almak zorunda. Almazsa top sesleri eşliğinde batıyor. Konstantinopolis'in tahıl ambarları kuzeyden gelirdi. Şimdi o ambar kapandı. Şehir henüz kuşatılmadan içinden boğulmaya başladı. İmparator 11. Konstantin Avrupa'ya elçi üstüne elçi yolluyor. Yardım istiyor. Cevap gelen mektuplar, gelmeyen ordular. Bizans yapayalnız. Mehmet'in aklında bir şey var. Surları top mermisiyle delmek değil, kırmak. Bunun için sıradan bir top yetmez. Dev gerek. Macar bir döküm ustası. Adı Urban. Önce imparator Konstantin'in kapısına gidiyor. Bizans parayı veremiyor. Adam atını sürüp Edirne'ye, Osmanlı Sarayı'na geliyor. Padişah sorar. Konstantinopolis surlarını yıkacak bir top dökebilir misin? Urban cevabı net. Cennetin duvarlarını bile yıkarım. Urban, Sarıcapaşa, Mimar Muslihiddin. 3 dahi bir araya geliyor. Edirne dökümhanelerinin ateşi günlerce sönmüyor. Tarihin gördüğü en korkunç savaş makinesi potadan çıkıyor. 8 metre uzunluk. 76 santim namlu çapı. 540 kilo. Bir tek taş güllenin ağırlığı bu. Sur tarafından düşen değil, surun üzerine düşen. Her atış, surdan koparılmış bir parça. Bu canavarın bir sorunu var. Soğuması saatler alıyor, günde sadece 7 atış. Ama o 7 atış, tarihi yeniden yazıyor. Edirne'den İstanbul surlarına 600 kilometre. Yol yok, köprü yok, 60 öküz çekiyor topu. 200 asker tekerleklerin etrafında. Günde sadece 4 kilometre yol alıyorlar. Bir aydan fazla süre. Topun yaklaşmakta olduğunu Bizans bile duymuş artık. Konstantinopolis surlarındaki nöbetçiler ufka bakıyor. Henüz görmüyorlar. Ama hissediyorlar. Bir şey geliyor. Çok büyük bir şey. Top yola çıkarken padişah da çıkıyor. Yanında 80.000 asker. Kara surlarına doğru. 5 Nisan 1453. Osmanlı ordusu Maltepe sırtlarına çadır kuruyor. 300 binlik bir gölge Konstantinopolis'in üzerine düşüyor. Sultanın otağı kan kırmızısı, yer. Romanos kapısının tam karşısı. Sebebi. Surun en zayıf noktası tam burası. Hücum başlamadan bir görev daha var. İslam savaş hukuku gereği önce teslim teklifi sunulacak. Elçi sura yaklaşıyor. Konstantin cevabı net. Ölürüm de teslim olmam. Bizans 1000 yıllık imparatorluğun son nefesini şereflice vermek istiyor. Tam o sırada limanda bir gemi. 700 zırhlı paralı asker. Komutanları Cenovalı Giustiniani. İmparator, surlarını savunmaya geldim. Konstantin'in son şansı bu adam. Giustiniani surları geziyor.
zayıf noktaları işaretliyor. Bizans askeri yine umutlanmaya başlıyor. Maltepe'de farklı bir manzara, 100.000 asker saf tutmuş, sessizce namaz kılıyor. Sultan en önde. Hiç ses yok. Sonra o ses, şahi top ateşleniyor. Yer titriyor, hava parçalanıyor. Konstantinopolis bu sesi daha önce duymadı. 500 kilo taş, havada bir saniye, sonra surun üst kısmına çarpıyor. Kayalar yağıyor. Korkutucu olan kaybedilen taş değil. Yarın aynı yerde yeni bir delik açılacağı. Şehrin içinden çığlık yükseliyor. Halk dehşet içinde. Surlar üzerinde duranlar bile düşüyor. Yer sallanıyor. Ama Bizans pes etmiyor. Gece düşüyor. Bizanslılar açılan deliği tahtalar, varillerle, çıkın toprakla kapatıyor. Sabaha kadar. Gündüz top yıkıyor. Gece insan örüyor. 54 gün bu böyle. Hiç ara vermeden. Bizans surları üzerinde sadece 5.000 asker var. Karşılarında 100.000. Bu matematik kazanılır gibi değil. Ama hala direniyorlar. Sultanın bir sorunu var. Şehrin kuzey sınırı Haliç. Su üzerinde donanma var. Ama Haliç'in girişi kapalı, devasa bir demir zincirle. Halkalarının her biri insan beline kalın. Suyun üstünde ahşap fıçılarla yüzüyor. Dönemin hiçbir gemisi bu zinciri kıramaz. 20 Nisan. Marmara'da 4 devasa gölge. Papa'nın gönderdiği 3 Ceneviz kalyonu, bir Bizans gemisi. Rüzgar arkalarında. Hedef. Zinciri aşmak. Osmanlı kürekçili gemiler. Cenevizli yelkenli devler. Bir kürekçi gemisi, yelkenli kalyona ne yapabilir? Hiçbir şey. Padişah Beşiktaş kıyısında. Atını dalgaların içine sürüyor. Bağırıyor. Komutanlara emir veriyor. Ama deniz onu duymuyor. 4 gemi zinciri rahatça aşıyor. Haliç'e güvenle giriyor. Bizans için bu zafer. Osmanlı için ilk büyük yenilgi. O gece otağda toplantı. Vezirler gözünün içine bakıyor. Sultan yumruğunu masaya vuruyor. Ya ben İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni. Demir zincirden geçemiyorsan aşacaksın. Suyun üstünden değil, karanın üzerinden. Tarihte hiç kimse bunu düşünmedi. Tophane'den Kasımpaşa'ya 700 metre. Arada bir tepe. Eğer gemiler bu tepeyi aşarsa doğrudan Haliç'in içine düşer. Bizans donanması 2 ateş arasında kalır. Yağlanmış ahşap kütükler kesiliyor. Yan yana diziliyor. Bir yol oluşuyor. Ne karayolu, ne deniz yolu. Yeni bir şey. 22 Nisan gecesi. 70 kadırga, çift öküzlerle ve binlerce askerin omuzlarıyla tepelere tırmanıyor. Karanlıkta kütükler gıcırdıyor. Sabah Bizans nöbetçileri Haliç'e bakınca dilleri tutuluyor. 70 Osmanlı gemisi sandıkları imkansız yerde. Suya çoktan inmiş. Yüzüyor. Gemiler Haliç'te ama surlar hala ayakta. Şahi top günde 7 atış. Bizans gece onarıyor. Mehmet yeni bir taktik gerek. Yeraltı, karanlık, Sırp madencileri. Görev, surun temellerine kadar tünel kazmak, sonra üzerinde ateş yakmak. Temel çökünce sur düşer. Bizans bunu öğreniyor. Onlar da yeraltı uzmanı çağırıyor. Karşı tünelleri kazmaya başlıyorlar. 2 tünel yer altında birbirine yaklaşıyor. 2 tarafta kazıyor. Bir an 2 tünel birbirine kavuşuyor. Toprakta, karanlıkta, hava yokken bıçaklarla çatışma başlıyor. Bizans tünel ağzına yağ döküp ateşe veriyor. Osmanlı askerleri toprakta boğularak ölüyor. Yerin altındaki savaş yerin üstündekinden daha vahşi. 18 Nisan gecesi. Mehmet büyük taarruz emri veriyor, mehter sesleri yeri göğü inletiyor. Tekbirler. 1000 meşale aynı anda yanıyor. Binlerce asker surlara koşuyor. Bizanslılar uykudan fırlıyor. Surun üzerinde el ele tutuş. Saatler süren çatışma. Osmanlı kayıpları ağır. Şafak sökerken Mehmet geri çekilme emri veriyor. Surlar hala ayakta. Şehrin içinde halk umutsuz. Son çare olarak Meryem Ana ikonunu sokakta gezdiren bir ayin düzenleniyor. Yüzlerce yıllık gelenek. Tören sırasında ikon taşıyıcının elinden kayıp düşüyor. Halk donup kalıyor. Hemen ardından şiddetli bir fırtına patlıyor. Bizans için artık iş bitti. Bu sıradan bir düşüş değil.
Tanrı'nın ayağa kalkıp şehri terk ettiğinin işareti. İçeride moral sıfır. Padişah son bir kez teklif yolluyor. Teslim ol, halkın canı ve malı emniyette. Konstantin'in cevabı yine net. Hayır. 28 Mayıs gecesi. Otağdan emir çıkıyor. Sabah son hücum. O gece Osmanlı ordugahında on binlerce ateş yakılıyor. Gökyüzü kızıla boyanıyor. 29 Mayıs şafağı. Borazanlar. Mehter. Tekbir. Sura ilk koşanlar serden geçtiler. Üzerlerinde ne zırh, ne kalkan, sadece kılıç ve cesaret. Onların ardından Anadolu birlikleri. Disiplinli, zırhlı, çelik bir yumruk. Şahi topunun açtığı her gediğe akıyor. Sur'daki Bizans kanatları zorlanıyor. Sur'daki Bizans savunmasının kalbi Giustiniani. Aniden vuruluyor. Yaralı geri çekiliyor. Onun çekilmesi Bizans için psikolojik felaket. Mehmet son kartı oynuyor. Yeniçeriler. Osmanlı'nın elit gücü. Boyunlarında beyaz börk. Ellerinde yataganlar. Tek bir komutla surlara atılıyorlar. Onlarca yeniçeri aynı anda Gediği aşıyor. Surun üzerine çıkıyorlar. Yarım saat sonra Osmanlı sancağı dalgalanıyor. Surlar nihayet düşüyor. İmparator Konstantin son kez kılıcını çekiyor. Soylulara dönüyor. Şehir benimle birlikte düşecek. Sokak çatışmasının içine dalıyor. Bir daha çıkmıyor. Konstantinopolis düşüyor. 1000 yıllık başkent Osmanlı'nın eline geçiyor. Tarih kayıt için duraksıyor. Bir çağ bitiyor. Öğleden sonra padişah atına biniyor. Romanos kapısından şehre giriyor. Yanında Akşemseddin, ardında ordusu. Halk korkudan diz çökmüş bekliyor. Korkudan titreyen halk, Mehmet'in yanındaki yaşlı şeyhi görüyor. Beyaz sakal, vakur duruş, derin bakış. Onu sultan sanıyorlar. Yaşlı şeyhe çiçekler uzatıyorlar. Akşemseddin tebessüm ediyor. Arkasındaki genç Mehmet'i işaret ediyor. Çiçekleri ona veriniz diyor. Padişah benim ama o benim hocamdır. Tarih bu cümleyi unutmadı. Bu küçük an, fethedilmiş bir şehirde tarihin yönünü değiştiren bir mesajdı. Halk gördü ki yeni sultan kuvvetin değil, bilgeliğin önünde eğiliyor. Bu cümle yüzyıllar boyu Osmanlı'nın hocasına saygısının sembolü olarak anlatıldı. İlim, kılıçtan büyüktür diyen bir uygarlığın ilk işareti. Padişah at üstünden korkulu kalabalığa sesleniyor. Kalkın. Bugünden itibaren canınız, malınız ve inancınız benim güvencem altındadır. Bu söz, dönemin Avrupa'sında imkansızdı. Yenen ordu, yenilen halkı yağmalardı. Mehmet 5000 yıllık bu savaş geleneğini bir cümlede kırdı. Ama bu kararın değerini gerçekten anlamak için 250 yıl önceye dönmemiz gerekiyor. 1204. yıl. Aynı surlar, aynı şehir. 4. Haçlı Seferi yola çıkıyor. Niyet temiz. Hedef Kudüs. Müslümanlardan kutsal toprakları geri almak. Papa Innocentius bu sefere kutsama veriyor. Ama bir adam vardı. 90 yaşında, kör, dahi ve acımasız. Venedik doçu Enrico Dandolo. Haçlılar gemilerini ödeyemiyordu. Dandolo bu borcu kullandı. Önce Konstantinopolis dedi. Sonra Kudüs. Ordu kandırıldı, hedef kayboldu. 13 Nisan 1204. Latin şövalyeleri surları aşıyor. 7 gün, 7 gece. Konstantinopolis, kuruluşundan 9 asır sonra ilk kez yağmalanıyor. Üstelik yapan yine Hristiyan. En büyük tahrip Ayasofya'da yaşandı. 1000 yıllık ayinlerin yapıldığı sunaklar parçalandı. Asırlık altın ikonlar erittirildi. Atlarla mabedin içine girildi. Bir sarhoş kadın patriğin tahtına oturtuldu. Halk dehşet içinde izledi. Latin yağmasından sonra şehir aynı şehir değildi. 1261'de Bizans geri aldığında karşısında hayalet bir şehir buldu. Nüfusu erimiş, hazineleri çalınmış, ruhu kırılmış. Asırlar geçti, yara kapanmadı. Konstantinopolis hiçbir zaman eski Konstantinopolis olmadı. İşte bu yüzden Bizans halkı Mehmet'in adaletini tartarken aklında bu yara hala tazeydi. Kendi dindaşlarından gördüğü vahşeti Müslüman Fatih'ten görmedi. Kiliseler ayakta kaldı, halk korunuldu,
Patrikhane korunma altına alındı. Tarih bu garip ironiyi unutmadı. Yağmacı kardeş çıktı. Adaletli ise yabancı sanılan kapılarda durdu. İlk durağı Ayasofya. 1000 yıllık devasa kubbenin altına giriyor. Halk içeride toplanmış, korkudan titriyor. Mehmet onlara da aynı sözü veriyor. Sonra bir an duruyor. Asırlardır beklenen müjdeyi hatırlıyor. Konstantiniye elbet fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur. 800 yıldır bu hadis okundu. 800 yıl boyunca Müslüman komutanlar denedi. Hepsi başaramadı. 21 yaşındaki bir genç 5 asırdır beklenen muştuyu gerçeğe çevirdi. O an Mehmet sadece bir şehir almadı. Bir asırlık bekleyişi sonlandırdı. Fethin akşamı. Mehmet yıkık Bizans sarayını geziyor. Dudaklarından eski bir Fars beyti dökülüyor. Kayser'in sarayının kemerlerinde artık örümcekler nöbet tutuyor. Efrasiyab'ın sarayında baykuşlar davul çalıyor. Bu beyit bir zafer değildi. Bir uyarıydı. En büyük imparatorluklar bile zamanın çarkına dayanamaz. Mehmet onu söylerken biliyordu. Bir gün kendi sarayında da örümcekler nöbet tutacaktı. Tarihin en büyük dersi bu sessiz bilinçte gizliydi. 1453. Bir imparatorluk bitti. Bir çağ kapandı. Konstantinopolis artık İstanbul ve dünya tarihinin akışı bir gencin cesaretiyle ikiye ayrıldı. Bugün surların önünde durduğunda hala duyabilirsin. Şahin'in gümbürtüsünü, karadan yürüyen gemilerin gıcırtısını ve 21 yaşındaki bir sultanın yeminini. Tarihin sayfaları arasında bir başka gizemde buluşmak üzere. %0'a abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutma. Bir sonraki zaman yolculuğunda görüşürüz.